Herkese merhaba dostlar, hikayemizin 3. bölümüyle devam ediyorum. Önceki bölümü izlemeyenler şuradan tıklayıp izleyebilir ve tekrar bu videoya dönebilirsiniz. Hazırsak anlatmaya başlıyorum. Keyifli seyirler. Bütün tatilim ev, iş, mahalle maçı üçgeninde geçiyordu. Ara sıra Burak'la buluşup çarşıya gider dolaşırdık. Ve o yaşıma kadar böyle şeylerden çok uzak olduğum için o boş boş dolaşmamızdan bile çok zevk alıyordum. Yine bir gün çarşıda dolaşırken Burak'ın telefonu çaldı. Gizem arıyor deyince cidden gözlerim doldu beyler. Ulan bir tek ben mi konuşamıyorum şu kodumun telefonuyla diye iç geçirdim beyler. Şimdi istediğim telefonu istediğim kadar alacak param var. O yüzden çok basitmiş gibi geliyor ama o zamanlar öyle düşünmüyor insan. Zaten yeni çıkmış telefonlar, öyle bugünkü gibi 10-11 yaşındaki veletlerin elinde bulmak falan mümkün değil. Bayağı lüks bir şey anlayacağınız. Ve benim gibiler için ulaşması bayağı zor bir hedefti. Burak Gizem arıyor deyince dolan gözlerimi Burak'tan kaçırıp onları dinlemeye başladım. Ne konuştuklarını tam anlamıyordum ama Burak sürekli olur, uyar, tamam filan deyince buluşmaya ayarladıklarını az çok anladım. Burak bir ara tamam yanımda zaten söylerim geliriz beraber deyince anında kafamı çevirip gözünün içine baktım. Gizem benimle de konuşmak ister belki diye gözümü hiç ayırmadım ama Burak vedalaşıp kapattı telefonu. Gizemler buluşalım diyor kanka. Geliriz dedim. Sıkıntı yok değil mi dedi. Derinin de geleceğini bildiğim için sıkıntı olsa bile yok derdim. Çünkü o an acayip özlemiştim. Telefon için biriktirdiğim parayı harcarım sıkıntı olmaz diye düşünürken Burak içimi yakan o cümleyi söyledi. Kanka Gizem sana çok selam söylüyor. Şu telefonu da alsın artık diyor. İçim kana ağlaya ağlaya güldüm beyler. Alaylı bir ses tonuyla tamam alırız ya kaçıyor mu telefon dedim. Sahile geçip her zaman oturduğumuz banka oturduk ve hep aldığımız dayıdan çekirdeğimizi alıp çitlemeye başladık. Burak'a ne zaman buluşalım diyorlar diye sordum. Uygunsa ayın 3'ünde buluşalım diyorlar. Tatile mi gideceklermiş. Gitmeden önce görüşelim dedi Gizem. Benim için sıkıntı yok dedim. Burak'la bütün çekirdeği gömdükten sonra kalkıp evlere dağıldık. Evde bir yandan paramı yetirme hesapları yaparken bir yandan da acaba doğum günümü biliyor mu bunlar, özellikle mi o günü seçtiler diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Bir yandan da ayın 3'ü hafta içine denk geldiği için işten izin almam lazımdı. Ki bu da büyük bir sorun sayılırdı. Ama ben Burak'ı hiç düşünmeden tamam gelirim demiştim. Sami abiden yalvar yakar o gün izin alıp telefon için biriktirdiğim paramı da komple yanıma alıp Burak'la buluştum. Mekana geldiğimizde gözüme ilk çarpan yine Derin olmuştu. İlk kez onu makyajlı görmüştüm. Makyajı sadeydi ama kalbimi hızlandıracak kadar güzel olmuştu. Derin'i görünce yine kendimden geçip kapıda saf saf dikilirken Burak'ın geçsene oğlum demesiyle kendime gelip masaya doğru yürüdüm. Hatırladığım kadarıyla biz gittiğimizde masada Derin, Gizem, Şişko Kız ve Pekenet Faruk vardı. Çocuğun bugüne kadar bir pekenetliğini görmedik. Ama yıllardır görüşürüz. Bizim için çocuğun adı hala Pekenet Faruk. Masaya gidip hepsiyle tek tek selamlaştım ve Derin'in yanındaki sandalyeyi kapıp oturdum. Masada en uzun zamandır görmediğim Pekenet Faruk olduğu için bayağı sohbet ettik. Biz konuşurken millet de gelmeye devam ediyordu. Ben kızların kime haber verdiğini bilmediğim için içeri kim girse aa buna da mı haber vermişler diyordum içimden. Masada rahat 15 kişi falan olmuştuk ve aylardır görmediğim insanları gördüğüm için acayip mutluydum. Biz konuşmaya devam ederken Gizem birden ayağa kalktı ve evet deyip yavaşça yanıma geldi. Gelelim günün anlam ve önemine deyince anca anladım doğum günüm için toplandıklarını. Böyle şeylere alışık olmadığım için yine gözüm doldu ama çaktırmamaya çalışarak güldüm. Gizem çantasından süslü püslü bir kutu çıkarıp doğum günün kutlu olsun diyerek boynuma atladı. O an cidden omuzunda ağlayacaktım beyler. O yaşıma kadar ilk defa doğum günü hediyesi aldım. Boru değil yani. Gizem'den sonra herkes sırasıyla yanıma geldi. Hepsi küçük büyük hediye almış buluşmaya gelmişti. Burak hediyesini uzatınca gülerek haberin var mıydı dedim. Yok kanka seninle ayrıldıktan sonra Gizem'i aradım. Sürpriz olsun deyince de söylemedim. Sıra Derine gelince elinde tuttuğu kutuyu uzatıp mutlu yıllar dedi. İlk kez utanıp sıkılmadan ona sıkı sıkı sarıldım. En son Şişko Kız'a sarılıp yaşlı gözlerle yerime oturdum. Ama hediyeleri koyacak yerim kalmamıştı. Hadi açsana ya diye sesler yükselince dayanamadım. Açtım hepsini. Sıra Derin'in kutusuna gelince kalbim yine çarpmaya başladı. Hediyelerin hepsi özeldi benim için. Ama haliyle onunki bir başka önemliydi. Kutuyu açınca mutlu olmak yerine yine utancımdan yerin dibine girdim beyler. Benim aylardır almak için çalıştığım telefonu hoşlandığım kız bana hediye etmişti. Derin'in suratına elimde kutuyla baka kaldım. Benim sevmediğimi sanmış olacak ki yüzündeki gülümseme birden söndü. İnce bir sesle ne oldu beğenmedin mi dedi. Telefonu beğenmesine çok beğenmiştim. O dönemin en lüks telefonlarından biriydi. 6600'ü bilenler vardır aranızda. Onu almıştı bana. Ben hemen dizilerdeki fakir olan tribine girip alamam bunu filan diye bir ton şey saymaya başlamışken Burak çoktan telefonu alıp kurcalamaya başlamıştı. Ben öyle aniden parlayınca Derin de şaşırmıştı bayağı. Gözlerini kocaman açıp aldığım doğum günü hediyesini mi kabul etmiyorsun dedi. Öyle gözlerini açınca ağzımdan başka bir kelime çıkmadı. Susup şaşkın suratına baktım. O sessizlikten rahatsız olup yok öyle demek istemedim diyebildim. Ne demek istedin o zaman deyip son darbeyi vurdu. Zar zor teşekkür ettim. Kafamı çevirdiğimde bizimkiler telefonun başına toplanmış sağını solunu kurcalamışlardı.
kurcalıyordu. Burak bana bakıp oğlum kamerası var çok iyi lan dedi. Kamerası da mı var lan dedim içimden. Ben bütün yaz çalışıp bir telefon alsam bile bunun kadar lüks olamazdı beyler. Bazılarımız 6600'ü bilmiyor olabilir. Ama günümüzde iPhone 6 neyse o da o zaman aynen oydu. Gizem birden fırlayıp madem kamerası o kadar iyi ilk fotoğrafı biz çekelim dedi. Ben o zaman sim kart olmadan telefonun açılmadığını sandığım için ona da şaşırmıştım. Ama çaktırmadım. Gizem gidip telefonu kafenin garsonuna verdi. Ve herkes yeni telefonuma doğru dönüp poz verdi. O fotoğrafı uzun süre sakladım beyler. Yıllar sonra kazayla sildiğimde saatlerce ağladım. Geri getirmek için milyon tane program denedim. Ama bulamadım. İnanın yırtılan Tuncay Şanlı formama bile o kadar üzülmemiştim. O gün uzun süre beraber takıldık. Sanki birbirimizi görmediğimiz 2 ayın acısını çıkarıyor gibiydik. Hava yavaştan kararmaya başlayınca biz de yavaş yavaş dağılmaya başladık. Her gidenle sarılıp vedalaştık. En son kala kala 5-6 kişi kalınca ya okula bir uğrayalım falan dediler. İstemeye peşlerine takıldım. Ve 1 saat kadar da okulda takıldık. Sonra Gizem'e evden telefon gelince kızlar da bizden ayrıldı. Okula kadar görüşmem belki diye derine daha bir sıkı sarıldım. Beraber Furkan'ı evine bıraktığımızda yine sabahki gibi 2 kişi kalmıştık. Daha yorulmamış olacak ki sahile gidelim mi diye sordu. Vallahi çok yorgunum kanka eve gideceğim deyince üstelemedi. Aslında yorgun falan değildim. Tek derdim odama kapanıp telefonu kurcalamaktı. Burak'la bizim evin kapısına kadar gelince en son onunla da vedalaşıp evime girdim. Ablam yine doğum günümü unutmamış benim için kek yapmıştı. O gün o kadar hediye aldım ama işlerinde en çok sevdiğim o oldu. Keşke o kekin tadını bilseniz beyler. Bir parça da olsa tadına bakabilseniz. Cidden başka bir şey yemek istemezsiniz o kadar güzel. Ablam elimde o kadar hediyeyi görünce şaşırdı. Burak'la beraber taşıyınca sıkıntı yoktu. Ama tek başıma tutamadığımdan masaya koydum hepsini. Annem de gelip kutladı doğum günümü. O da şaşırdı haliyle. Bütün hediyeleri tek tek açıp gösterdim. Ama telefonu göstermek istemedim. 1-2 saat onlarla oturup odama geçtim. Şarjı bitene kadar bayağı bir telefonla uğraştım. O gün Gizemler her şeyi ayarladığı için param cebimde kalmıştı. Ve o parayla yarın gidip sim kartı alacaktım. Birinin numarasını almayı unuttuğumu o an fark ettim. Ve küfrederek yattım. O günden sonra hayatım yine aynı rutinine dönmüştü. Kaç gün sonra tam hatırlamıyorum ama en fazla 2 hafta sonra bir sabah Sedat işi ağzı burnu yamuk gelince Sami abi ben de kapıya koşup Sedat'ı soru yağmuruna tuttuk. Önce anlatmak istemedi ama baktı Sami abi sertleşiyor dayanamayıp anlattı. Klasik kız mevzusu beyler. Bu Sedat'ın yürüdüğü bir kız varmış ama anlattığına göre kız da buna karşı boş değilmiş. Sonra çocuğun teki kıza salça olunca takışmışlar filan. Detayları çok dinlemedim. Ben o sıra yüzündeki yaralara bakıp içimden ulan falan dövmüşler diyordum. Sedat da öyle cılız değildi o zamanlar. Boylu poslu, hafif de şişman bir çocuktu. O bayağı bir anlattıktan sonra Sami abi hafiften söverek yerinden kalktı ve dışarı çıktı. Yarım saat kadar sonra biz ağır ağır çalışırken geri döndü. Sedat korkma oğlum haber verdim tanıdıklara. Bulup konuşacağız deyince ben bir rahatladım. Ama Sedat daha da tedirgin olup gerek yok Sami abi demeye falan başladı. Ama Sami abi lafı ikiletmeyip kısa kesti. İş bitiminde bana Sinan efendi yalnız bırakma Sedat'ı beraber çıkın dedi. Yolda Sedat gelme oğlum gerek yok falan dese de Sami abiden çekindiğimden geri dönemedim. Biraz yürüdükten sonra arkadan ıslık sesi duyunca istemsizce dönüp baktım. İrili ufaklı 7-8 çocuk sırt sırta bize doğru geliyordu. Yaşlarını tam kestiremedim ama benden büyük olduklarını tahmin ediyordum. Sedat arkasını dönüp gayet sakin sırıtarak gelmelerini bekledi. İşlerinden en çok sırıtan Sedat'ın burnunun dibine girip yakışmış lan suratın falan deyince oradan tek parça çıkamayacağımızı anladım. Ben arkadaki elemanları keserken Sedat dayanamayıp çocuğa kafayı gömdü. Bir ara ulan kaçsam mı diye düşündüm çünkü o yaşıma kadar büyük bir kavgaya hiç girmemiştim. Ama kaçmama bile zaman bırakmadan arkadakilerin 2-3 tanesi üstüme koşmaya başlamıştı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca abone olup bildirimleri açarsanız yeni bölümlerden ilk sizin haberiniz olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.